Prens Baelor'un cenazesi, Duncan ve Maekar'ın vicdan azabı ve kederi, Egg'in acısı, Daeron'un öngörüsü. 7 Krallık dizisinin son bölümünde bunlar var. Tabii bir sonraki sezonun sözü de. Güzel bir sezon finaliyle dizimize şimdilik veda ederken incelememizde bölümün saklı ayrıntılara da bahsedeceğiz. Yalnız bu videoda kitaplardan spoiler olacak bu sefer, bilginize. Devam etmeden önce videoyu beğenmenizi, yorumlarınızla şenlendirmenizi ve paylaşmanızı rica ederim. Siz destek verdiğiniz sürece videolar gelmeye devam edecek inşallah. Sahnemiz Lionel'ın yanında bir üstad alıp Duncan kampında ziyaret etmesiyle açılıyor. Kurduğu bağın da etkisiyle sıkıcı olduğuna kanaat getirdiği fırtına topraklarına Duncan'ı davet ederek aslında maceraları için iyi bir dost aradığını gösteriyor. Diğer yandan Maeker da aynı teklifi yaparak onu yine fırtına topraklarına davet ediyor ama fırtına bunun kalesine değil, onun mekanı olan Summerhall'a, yani Targaryen'in yazlık kalesine Egg'i yaveri olarak almasını istiyor çünkü ufaklık ondan başkasını istemiyor. Bu iki teklif aslında ilk bölümden beri Duncan'ın arzuladığı şeydi. Büyük bir lordu, hatta belki de Targaryen'ların hizmetine giren bir gezgin şövalye olmak. Aslında bu teklif bu gezgini sona erdiren cinsten. Hane şövalyeliği teklif edildi Duncan'a. Duncan ise yalnızlık hissediyor. Vicdan azabında boğuyor. Sonunda istediklerine sahip olabilecek ama bedeli Baelor olunca eskisi gibi cazip gözükmüyor. Çünkü onun ayağının değeri bir prensin yanında nedir ki? Ayağının kesilmesini kabul etse Baelor yaşardı. Zaten Prens Valar ile cenazedeki konuşması da iyice onu bu halini bozuyor. Bu arada oğlanın saçını beyazının sonunda görebildik ve çift renk gözlerine gelince oğlanın doğal renkliymiş, lens değil. Bu da hoş gerçekten. Aslında daha fazla Valar sahnesi göremeyecek olmamız üzücü. Gerçekçi olursa koyu saçlı Targaryenlar gümüş saçlardan daha ilgi çekicime geldi. Diyarın onlar tarafından yönetildiğini düşünsenize. Tamamen tarih değişik aslında. Sonuç olarak günün sonunda Dark iki teklifi de kabul etmiyor. Hak ettiğini, buna değdiğini düşünmüyor. Bu durum aslında bana Jon Snow'a hayatı boyunca istediği Winterfell Lord'u olmak ve hane isminin taşıma teklifini sunulmasını, fakat istenen bedeli kabul etmeyi kendine yediremediği için reddetmesini anımsattı. Martin aslında böyle şeyler yapıyor. Bu bir nevi aslında karakterin son sınavı gibi bir şey. Gerçekten o çok istediğin şeye sahip olmayı hak ediyor musun? Bedelleri hiçbir şey olmamış gibi seve seve mi ödersin, yoksa kalbin çatışır mı? Buradaki kritik nokta karakterin geleceğini tayin eden cinsten. Duncan geleceğin noktayı bildiğimiz için onun bu teklifi reddetmesi onun bu sınavı geçtiğini de gösteriyor ama o noktaya gelebilmesi için pişmesi gerektiği de bir gerçek. Şu hali hala ham ve aslında çözmesi gereken bir pürüz de var ki sonlara doğru bahsedeceğim buna. Baya önemli bir pürüz bu. Öyle ki işin özünde birinin yaver almasına bir mantıken engel olacak cinsten. Baelor'un cenazesi sandığımdan daha sönük oldu. Yani daha fazla insanın katılmasını beklerdim. Halk tarafından sevilen bir prens neticede. Turnuvada bulunanların yarısı Duncan'ı kahraman gibi görürken başarısı yüzünden diğer yarısı Baelor'un ölümü için onu suçluyor. O suçlayana demek ki prensi seviyordu, katılması gerekmez miydi? Keza Çelik Pet de bir bölümde ortadan kayboldu. Sonuna kadar Duncan'ın yanında kalırken neden bu bölümde Raymond gibi yanında değildi? Hani en azından Ashford'u terk etme aşamasına bedellaştıklarını görseydik ya. Yani her şeyde bütçe diye bahane etmesinler bence. Duncan, Raimi ile olan dostluğu benim hoşuma gidiyor bu arada. Aslında Lyanna ile olan dostluğu da ama Raimi ile olan soylu unvanların getirdiği bir mesafe yok. Bu sebeple Jon ve Sam arasındaki dostluk gibi bu ikisinin arkadaşlığı. Ayrı Parker açıkça bir şey demedi ama ilk sezondan bazı karakterleri ikinci sezonda görebileceğimizi söyledi. Normalde kitaplarda görmüyoruz ama Raymon'u aslında sonraki iki kitapta bir daha gene görmüyoruz. Ama dizi izlerken bu şekilde kurulan arkadaşlık bağını sonraki sezonları taşımamak ve bir daha da bir araya getirmemek yazık diye düşünüyordum. O sebeple acaba bir bahaneyle Raymon'u Duncan olduğu yere getirirler mi? Kitaplarda Beyaz Atın kaderi satıldığı yerdeydi. Orada kalıyor yani. Daha sonra işte kestaneye ek sürüyordu ama Dorne tarafında hayvan ölüyordu. O da daha sonra Üstad Emre'nin verdiği katırı sürmeye başlıyordu. Belki Raymond ile bir araya gelirler ve bir sebeple atı verir mi diye düşünmedim. Değil.
Yani çok oturmasa da kafama. Yani adı vermesine şart değil tabii. Açıkçası ikinci sezonda menzilde geçeceği için Wyman ile bir araya gelmesi çok imkansız değil. Birbirlerine yakın sayacak bir mesafede olacaklar. Uzatmadan devam edelim. İlk sahnede Lionel, Dunk'a tarta hiç gittin mi diye sorması ise çok güzel bir gönderme. Çünkü bir şekilde ya yolu kesecek ya da tartlı bir hanımla karşılaşacak. Zira ana seriden Brienne of Tarth Dunk'ın torunu. Boyunu ve şövalye gururu dedesinden almış zaten. Kitaplarda daha resmi olarak açıklanmadı ama artık kesin gibi bir şey. Lionel'ın ayrıca Dunk'a en iyi ejderha ölü ejderhadır cümlesi de ilginç duruyor. Ayrıca Parker ana serideki Güneyli Kutlusu'na mı gönderme yapıyor acaba diye düşünüyorum hep. Ben bu işin doğrudan tabii ki Lionel ile başladığını düşünmüyorum tabii. Ama üstadların bu komplo için Lionel'ın ileriki yıllarda yaptığı kısa isyandan ilham alarak Baratheonlar üstüne oynamaya başlamış olabileceğini düşünüyorum. Belki Parker da buna gönderme yapmak istemiştir ama açıkçası bu tür ejderha düşmanlığı cümlesi şu aşamada. Bilhassa kitaptaki Lionel ile uyuşmuyor çünkü aile arasında düşmanlık vesaire yok. Mantıken zaten Baratheonlar da Targaryen'in Piç-oğlunun soyundan geliyor. Bir ayrı kol yani. Aynı Blackfyre gibi. Yani Raymond'dan sonra Lionel'a böyle dedirtmeni bana abartılı ve yanlış geldi. Raymond tamam da Lionel için uygun değil bence şu aşamada diye en azından. Dizide aslında tahtta olan düşmanlık meselesi fazla dikkat çekici şekilde işlendi. Hatta Targaryen delili ve benzeri şeyleri göndermede ilgi çekici şekilde oldu. Parker acaba Targaryen sevmiyor mu diye düşünmeme sebep oldu o derece. Belki Blackfyre'cıdır, yok başka hane desteklidir. Baratheon'cu çıkarsa şaşmam yani. Tabii ben bu meseleyi hikaye içinde hep ana serideki isyana giden yola bağlıyorum. Daeron'un Dunk'a söylediği Euron her zaman böyle değildi. Neşeli çocuktu. Sonra canavarlaştı. Aegon'u da o hale getiririz eminim gibi sözleri Dunk'ın fikri değiştirmesine sebep oldu. Çünkü Aegon oldukça seviyor. Sonraki sahnede Aegon'un saçları çıkmaya başladığında bu değişme işaretlerini gösterip Euron'u öldürmeye yeltenmesi de tuz biber oldu. Bu çocuk bu ailenin içinde kalırsa ya ayyaş ya da canavar olacak diye. Adeta saçlar çıkınca Aegon Targaryen oldu ve potansiyeli gösterdi. Saçları kazanınca tekrar Aegon oldu. O şirin neşeli çocuğa dönüştü. Yani bir nevi Jekyll ve Hyde gibi işlemişler bu kısmı. Bunu hikaye içinde güzel buldum aslında. Ama kitap ve evrene sadakat açısından bir tık abartılı buldum. Delilik ve benzeri şeyler bu hane içinde mevcut olsa da çoğu üye deli yahut canavar değildir. Ayrıca delilik çocukluktan başlar. Sonra kendini göstermez. Örneğin Viserys'in her zaman babası gibi olduğu söylenir. Ve Aerys de gençken bile dengesiz tavırlar sergilerdi. Ne de dediğim gibi dizi hikaye örgüsü açısından hoş dokunuş aslında. Maker'a gelince ya bunu bayağıdır içimde tutuyordum. Açıkçası ilk başta oyuncunun kendisinden çok şüpheliydim bu rol için ama şimdi gerçekten de çok iyi seçim olmuş diyorum. Yani artık Maker olarak içselleştirdim. Abiyi bu bölümde Dark ile konuşurken acısını, vicdan azabını ve kardeşine olan sevgisini yarattığı yarayı görebiliyorduk. Sesini çok iyi yansıtmış. Açıkçası Maker'ı garip bir şekilde Bellator'dan daha çok sevdim ama neden bilemiyorum. Yarası yüzünden olabilir. Hemen insan empati yapıyor böyle kişilerle. Bence kitaplardaki o vurduğumu bile hatırlamıyorum cümlesini eklemeleri gerekirdi. Güzeldi o. Maker'ın Aegon'un son umut olarak görüp biraz daha üstüne düşmeye karar vermesi, sevgisini Aeron sahnesinde göstermesi vesaire hoşuma gitti gitmedi değil. Adam gram garipsemedi Aegon'un niyetini böyle öldürmeye gelmesini falan beklenmiş gibi orada oturdu. Ben çocuktan öyle çok sevgi falan besliyor diye düşünmüyordum dizide ama varmış sevgisi. Hem bir önceki bölümde hem de bu bölümde net olarak gördüm yani. Yalnız neden Egg için son oğlum diyor? Ya neden kimse Aemon'dan bahsetmiyor? Tamam 2 tane işe yaramaz oğlu var ama 2 tane de çok iyi kumaşı olan oğlu var. Hatta kızları da var ki 2 tane. Hani bir yamukları yok diye biliyorum. Yani Aemon'u es geçip durmalarını hoş karşılamıyorum hiç. Hani ikinci sezonda umduğumuz gibi göremeyecek miyiz acaba onu? Yazık olur yani. Daha doğrusu benim umduğum gibi göremeyecek miyiz? Yazık olur. Ryman'a dönersek yeşil elma arması ayrıntısının eklenmesi iyi olmuş. Atlamamışlar olmalarına sevindim. Çünkü bir hanenin kurucusundan bahsediyoruz. Atlanırsa 3. büyük hata olurdu. Kızıl ile evlenmesine gelince yani hamilelik yalanıyla buna ne gerek vardı bilemedim. Hani Dark destekleyen iyi bir karakter olduğu için Parker iyi bir son vermek mi istedi acaba?
Yani kadın Dunk'a bayağı sadık görünüyordu kalpten. Hani iki sadık Dunk dostunu evlendirelim demişler galiba mutlu son için ama normal şartlarda genel ev kadın ile bir soylu oğlanın evlenmesi mümkün olmayacağı için bir ton yalanla yapılmış bu mantıklı olsun diye. Ama gene mantıklı değil neden? Ya Maekar bile uzaktan kadını kesin görmüştür ya. Tüm kamp biliyor kadını. Kim ve ne olduğunu Raymond nasıl bilmez? Mantıklı mı bu? Ayrıca Raymond 3 günde hamileliğin olamayacağını bilemeyecek kadar mı emdesin? Hadi burada batırmışlar işi. Eğer ikinci sezonda Raymond'u tekrar göreceksek karısını ve ondan olmayan bebesini de görürüz diye düşünüyorum. Son sahneye gelirse güldüm ya. Yani Maker'ın Egan'ı göremedikten sonraki tepkisine güldüm ama gerçekçi de sayılmaz tabii. Maker surun ötesine bile geçseler gider bulur onları. Kitaplarda babasının izniyle gidiyordu ki çok zor durumda kalırsa diye mühürlü bir şey vermişti. Hani lazım da olmayacak değil o. Muhtemelen dizi nasıl başladıysa öyle bitsin diye böyle bir şey yaptılar ve arka planda Maker'ın izni almaya başlamış vesaire şeklinde işlerler sonraki sezonda. En azından ben öyle umut ediyorum. Aksi durumda yok daha neler derim. Yani Maker'ı geçtim. Kral Daeron torununun onca yıl ortadan kaybolmasına izin verecek hali yok yani. Gelelim şu kitaplarda bir daha net ve açıkça verilmeyen spoiler'a. Flashback sahnelerinde Arlan'ın son anlarını gösterirken Dunk açıkça beni neden şövalye ilan etmedin diye soruyor. Yani dizinin başından beri Dunk şövalye olduğu ile ilgili yalan söylüyor ama gerçekçi olursak bu unvanı taşıyan diğer resmi şövalyelerden daha gerçek şövalye. Ulan öyle. Ana serideki torunu olan Brienne gibi. Martin aslında yıllar evvel Dunk'ın şövalye ilan edilmediğini açıklamıştı Arlan tarafından. Yine de dizide böyle erken ifşa olmasını da beklemiyordum. Takdir ederseniz onun açısından yaver alması da engel olacak bir şey. Hani yine de Kuzeyliler gibi takılabilir. Onlarda böyle şövalyelik yok ama hani yine de yaver sıfatıyla savaşçılar yetiştiriyorlar aslında. Genel olarak diziyi yorumlarsak çok iyi başladı. 3. bölümde benim için zirve yaptı ama 4. ve 5. bölümde çıtayı biraz düşürdüler. Ciddi hatalar yapıldı ki hikayenin özü ve zirve anlarından bahsediyoruz. Son bölüm kapanışı da ufak tefek eksiklikler ve mantıksız şeylere rağmen fena değil, güzeldi. 10 üstten 8 verim diziye. Ayrı parakada da teşekkür ederiz. Hataları tekrar etmemek, bir çizgiyi bozmamak kaydıyla ikinci ve sonraki sezonları hevesle bekliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.